anı anlatacağım. Biz botanik bahçesinde ilk defa bitki dersleri alırken bize böcek kapanı gösteriyorlardı. Muhtemelen siz de hiç görmemişsinizdir. Sadece bir tane böcek kapanı yaşayabilmişti. Diğerleri hep ölmüştü. Hem iklimden sebepli hem de herbaryumun kapalı alandan çok nemli olması gerekiyor. Ama buradaki iklim koşulları çok uyumlu olduğu için direkt görebilirsiniz bunu. İnanılmaz güzel ve netleyeyim bir saniye. Ve bir sürü var böyle bunun gibi. Böyle asmışlar bu şekilde. Nasıl işlediğini ve böcekleri kaptığını da anlatayım size. Şurada dev olan var. Bakın burada gördüğünüz üzere nasıl işliyor. Buradan özel bir koku salgılıyor. Ondan sonra bu koku sayesinde sinekler buraya çekiliyor ve buraya oturduğu zaman kapanıyor. İçeride de böcekleri kapatacak, hapsedecek salgı maddeleri var. Dışarı çıkamıyor. Bak karınca kalmış. Karınca kararınca. Ehehehe. Ve bir sürü boyutta varlar. Şuna bakar mısınız? Filmlerdeki gibi bizi kapacak bir büyük böcek kapanı yok. Hani böyle bloks diye kapanan etçil ama tatlı ve güzel görünüyor. Ben daha ilginç bir orkide türü göstereyim size. Bu şekilde. Ağaç gibi görünüyor ama aslında tam ağaç değil. Gördüğünüz gibi ince dallardan yetişiyor. Böyle. Ve arkadaşlar orkide özel kılan şey şu yapraklarda gördüğünüz petal yapısı. Normalde gördüğünüz üzere aslında diğer çiçeklerdeki gibi 1, 2, 3, 4, 5 petali var. Ama diğer çiçekleri çekebilmek için arkadan gördüğünüz üzere biraz daha farklı bir adaptasyon sağlayarak görünüşlerini değiştiriyorlar. Çiçekleri diyorum. Diğer böcekleri çekmek için. Çünkü bir yarış var doğada yani. Aynı insanlar nasıl yarışıyorsa doğada da bir kaynak yarışı var ve bu kaynak yarışında farklı olmak en önemli şey. Bu çiçeğe baktığınız zaman önden aslan ağzına benziyor ama aslında arkasında tam 5-6 tane petali var. Petal ne demek? Bu gördüğünüz renkli çiçek yaprakları demek. Orkidenin bir özelliği de 5 ya da 6 petali bulunması. Arkadaşlar Cameron Highlands çilekleriyle aşırı ünlü. Böyle bildiğin normal sera gibi sulama sistemi. Ama sıcak olduğu için üstüne sadece sıcağı biraz daha artırsın diye bu şekilde bir sistem kurmuşlar. Bilmiyorum çilekler lezzetli mi yani daha hiç yemedim ama yiyince haber veririm size güzel mi değil mi diye. Domates serası. Domates. Cameron Highland. Tomato besar. Beskarp. Bakkarat. Türü mü ne acaba anlamadım neyse. Yine afiyet olsun. Çiçeğin Instagram'da paylaşacağım, bir de hava atacağım diye fotoğrafını çekiyorum. Daniel'e de tarih bilgisine boğdum. Şimdi de makro çekim yapamadığım için doğru düzgün o yerime çekmeye başladı. Evlilik böyle bir şey arkadaşlar. Ya şu üzümlerin bir haline bakın hele ya. Tamam toprak uygun değilse salın yani. Bundan üzüm değil ü bile olmaz. Ben de diyorum niye burada yaprak sarma yok? Kardeş üzüm yetiştiremiyorsunuz ki yaprak sarma olsun. Bizim köye koysanız üzümleri, tükürseniz çekirdeğini her yer sarma olur, asma olur yani. Vay haline memleketimin. Malezya için dedim ama Türkiye için de vay haline memleketimin. Pamuk yetiştirmeye çalışıyorlar bak. Ha soğanmış. Soğanlar olur gibi. Yani valla bizim botanik bahçesine gelseniz yetiştirmeye çalıştığımız bütün bitkiler öyle yazar. Ama böyle mutfak bitkileri, baharatlar foşur foşur fışkırır. Malezya'nın toprağı o kadar bereketli değil galiba. Ya da bunlar tropik bitkileri yemeyi öğrenmemişler. Kardeşim aç bir tane ye. Zehirlenmedin devamını ye. Pişir bir şey yap yani. Biz mintin
nanenin bir günde yenilebilir olduğunu keşfetmedik ki. Yüzyıllar aldı bizim onu işlememiz. Yapıverseydin aynısını. Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum. Şu yazıya bakar mısınız? İlk defa Malezya'da en eski çay fabrikası 1935 yılında inşa edilmiş. Kardeşim 1935'e kadar siz bu topraklarda ne yapıyordunuz ya? Hadi biz Cumhuriyeti kurmak ve onunla meşguldük ama Cumhuriyeti kurduktan sonra bile atam dedi ki ilk fabrika açacağız. Hani yani Malezya bile fark atmışız. Şimdi şurada çay bahçesi var. Azıcık da tırmandık. Sanki Malezya vlog değil de size ordu vlog çekiyor gibiyim. Bilmiyorum izlerken siz nasıl hissedeceksiniz ama ben şu an Rize demeye dilim el vermiyor. Rize daha güzel çünkü. Ama bir ordu vlog çekiyorum yani. Böyle tırmana tırmana yürüyorum. Ha size bir şey daha söyleyeceğim. Şu işte anlattığım bitkiler. Bak görüyor musunuz? Yapraklı, ayrıklı. Onları çok seviyorum görmeyi. Bana da Güneydoğu Asya'da olduğumu hatırlatıyorlar. Çiçeklerin öyle görünmesinin sebebi de hadi bu bölüm artık botanik olsun yani. Bunların çay olması gerekiyor. Aynen. Tea tree. Camellia sinensis. İçilen çay değil ama. ...1920 yılında hükümet tarafından ekilmiş. İşte bugüne kadar 96 yıl olmuş 1927'den. Biz, burada bir sürü farklı bitki türleri oluyormuş ama bilmedikleri bir şey var. Camellia sinensis aromaterapide tea tree oil olarak kullanılır. Onun çayını biz içmeyiz Türkiye'de. Bizim içtiğimiz çay türü farklı. Camellia sinensis aromaterapide ve ciltteki aknelerin tedavisinde kullanılır. Hatta direkt Türkiye'de satışı da diğer bitkiler hani çay yağı diye satılır. Ama karışmasın diye her zaman altında Camellia sinensis yazar. Neyse şu bitkileri anlatıyordum. Bunları sevmem sebebi arkadaşlar iklim çok sıcak ve yağmurlu olduğu için bitkiler yarışa giriyor. Ve yağmur çok fazla olduğunda bunu dışarı atabiliyor olman lazım. Ama güneşten de faydalanıyor olman lazım. O yüzden bitkiler evrimleşirken şu ağaçta gördüğünüz gibi yaprakların ayrışma yoluna gidiyorlar. Peki neden o ağaç olarak daha büyük oluyor da sallıyorum mesela bu daha kısa oluyor? Sebebi de arkadaşlar ormandaki yarış. Mesela çam ağaçları çok daha tepelere doğru çıkıyor. Çok daha yukarı doğru çıktığı için su ihtiyacını azaltması lazım. O yüzden iğne yaprağa dönüşüyor. Ama mesela bu ağaç o kadar yükselememiş adaptasyondan dolayı. Orman altı bitkisi olarak geçiyor. Çünkü ormanı oluşturan genelde bak gördüğünüz üzere bak şöyle görüyorsunuz çamlar oluyor. O yüzden aşağılarda orman altında hem güneşten fotosentezini yapabilmek hem de su ihtiyacını karşılayabilmek için bu bitkilerle yarışırken bu şekilde devam ediyor. Ormanın belli bir kısmını da bu ağaçlar oluşturuyor. Bak şurada görüyorsunuz. Artık burası farklı bir orman. Yani bu iki ağaç gördüğünüz üzere mesela orada çam ağacı yok. Aradan yol geçiyor bu arada. İki ağaç yan yana yetişemez. Bu ağacın oluşturduğu orman farklı, bu ağacın oluşturduğu orman farklı. Güneydoğu Asya'nın orijinal muson tropikal bitki örtüsünü oluşturan ağaç budur. Çam gördüğünüz yerde bilin ki rakımınız minimum 500'ün üzerinde. Ve kolay kolay da çam her yerde yetişmez yani. Türkiye dağlık arazilerden oluştuğu için yetişir. Neyse. Çay elinden içeri. Bu çayı da acaba nasıl hasat ediyorlar? Alacağım vallahi bir yaprak. Yes, because it's not drinkable tea. It's using for aromatherapy. If they drinking this, it will be bitter taste. Why? Sarısınız tea regular. No, Camellia sinensis is using for aromatherapy. It's not all around the world using for drinking tea. In Turkey, we using different species. Camellia, yes. Sinensis, it's only using cure your acne and therapy. That's why it's not smelling. But the tea oil smell. Yes, because you make it a distillation from all, and you need huge. It's not even enough for make 1 liter. Kocamla tartışmalar. Yes.
I want. Böyle korkunçlu bir yerden yürüyoruz şu an. Meyvenin tadına baktık. Ben dedim ki taflan gibi. İnşallah arılar beni sokmaz. Tamam, siktir ettim, artık yürüyorum. Oy. Ben dedim ki tadı taflan gibi. It's edible and considered to be superfood. To be rich with antioxidants. Cool. Do you want to put a little bit in your pocket? Yeah, and I will be full color of this. It is. Ben dedim ki taflana benziyor. Daniel dedi üzüm. How is not tasty the grape? Because it tastes like taflan. It's tastes like grape. It's Red grape. hala üzüm diyor. Don't have this grape in me. Ananı sikeyim, düşüp bayılacağız şimdi, bir tane ağaç Without seeds grape. But göreceğiz diye. this grape from you making wine from? Tamam kocam. Can you make picture of me? Yerden aldı ya. You making because I'm making videos. No, it's a regular washing in nature. Just pick up from this. It's a lot. Forever. If it's fall, it's ripe. Okay. Can you make picture of me? Yes kocam, ver. Ağzından ver. İğrenç herif. Kimlerle evliyiz ya? But ripe one, super tasty. It's like lychee plus Okay. grape, Aa. but sweet. Both of them. Okay. It's extremely tasty. Okay. That's 5 from 4 because it's 4. Okay. No, it's too much, right? Can you just make picture of me? Kocam ben yedim. Dedim ki I say to you it's okay. Bu da dedi ki niye fizikçiler daha uzun yaşıyor? Gemini'ye soracağım. Gemini'den cevap gelene kadar ben yedim dedim, tadı güzel. Bu da dedi ki aman neyse, gelmedi cevap, ben de yiyeceğim. Şimdi de daha fazla arıyor. Lezzetini sevdi çünkü. What's wrong? You said okay because you tasted it. What if you will die after like 10 minutes? You never know. Deneysel kocam ya. Böyle korkunçlu bir yerden yürüyoruz şu an. Meyvenin tadına baktık. Ben dedim ki taflan gibi. İnşallah arılar beni sokmaz. Tamam, siktir ettim, artık yürüyorum. Oy. Ben dedim ki tadı taflan gibi. It's edible and considered to be superfood. To be rich with antioxidants. Cool. Do you want to put a little bit in your pocket? Yeah, and I will be full color of this. It is. Ben dedim ki taflana benziyor. Daniel dedi üzüm. How is not tasty the grape? Because it tastes like taflan. It's tastes like grape. It's Red grape. hala üzüm diyor. Don't have this grape in me. Ananı sikeyim, düşüp bayılacağız şimdi, bir tane ağaç Without seeds grape. But göreceğiz diye. this grape from you making wine from? Tamam kocam. Can you make picture of me? Yerden aldı ya. You making because I'm making videos. No, it's a regular washing in nature. Just pick up from this. It's a lot. Forever. If it's fall, it's ripe. Okay. Can you make picture of me? Yes kocam, ver. Ağzından ver. İğrenç herif. Kimlerle evliyiz ya? But ripe one, super tasty. It's like lychee plus Okay. grape, Aa. but sweet. Both of them. Okay. It's extremely tasty. Okay. That's 5 from 4 because it's 4. Okay. No, it's too much, right? Can you just make picture of me? Kocam şu... Vallahi şu manzaranın güzelliğine bakın. Tepeye çıktık şimdi. Of. Çay elinden içeri. Karadeniz gibi oldu ama güzel yani. Beğendim ben burayı. Bir de sonunda sıcaklamadığım bir yer. Oh. Evet. Gördük. Biz buradaydık.
Patika buradan başlıyor. Yolu izini görebiliyorsunuz. Sonra şurada bir düzlük var. Oradan dümdüz gitmemiz gerekiyormuş. Yani şuradayken patika yolu görseydik aşağı inip direkt patikaya girebilirdik. Bu yolda yaklaşık 1.75 kilometreymiş. 1.75 kilometreyi şöyle ne kadar yürürsünüz bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ne kadar yürürüm. Dedik şelaleye gidelim. Let's go waterfall. Okay. I don't know. I'm not thinking it will be specific like. Şelalenin olduğu yere gitmeye karar verdik. Burada özel bir şey görünmüyor. To enter jungle it will be like this. This path, I think. Like round circle. Yok ya. Let's go waterfall. Bir şelale görelim. İçimiz ısırsın. Şu havanın güzelliğine bakın. Şu yeşilin güzelliğine bakın ya. Azıcık daha gelişmiş olsaydı. Ah benim güzel İskoçya'm. Arkadaşlar izlemediyseniz açın da Glasgow videolarımı izleyin. Yeşillik neymiş görürsünüz. Kocam park ettim orada. Kesin şimdi bir şeyler bakıyor. Daha devam ediyor. Gelip beni ikna etmeye çalışacak. Kesin bir şeyler anlatacak şimdi. What's happened love? Çık belki yürüyebiliriz oraya. What's happened? Why? We said we will go waterfall. Yeah. Yes. Boring, yeah? It's just start. You never know. We will go to the mountain. Between these two mountains. You want to go between two mountains? But it's rain coming, so we just have, I don't know. So same. Better to go and try waterfall tomorrow. We can. You Okay. took your raincoat. No. We will ask for our YouTubers. Please help Dora find her waterproof coat. İnanmıyorum. Kuriel. İnanmıyorum. You took it? No. Ah! I'm sorry. Şaka yaptı. Türkçe'ye çevireyim. Dora'da maceracı vardı ya Nickelodeon'da. Onun eşyalarını bulmak için ekranda soruyordunuz. Yağmurluğumu almadığım için dedi ki takipçilerine soracağız bakalım. Özge'nin yağmurluğu nerede onu bulun evde. But we don't have that carrier like when I say I forget home and my magical bags will not bring for me. Ah, yeah. Dora was bringing. Yeah. What is danger? Is it? I don't When think it's so. green is toxic or? Huh? When No, it's just written don't step the grass, that's it. No, it was sign of this. Geri yürüyorum. Ölüm tabelası varmış. Ne diyor? Ne demek bu? Kawasan Initelat Rakun. Elektrik mi var acaba? Suyu mu içmeyin diyor. Ne öldürecek bizi burada? Avaz. Dikkat demek. Kawasan Initelat Rakun. Bu da bizi ne öldürür Allah aşkına. Yani bilemedim. Kocam böcekler yemiş. Mosquitoes eating you. Oo. Çok kötü görünüyor. Kafasını çekmiş kocamın. How you feel? Maybe we need to return hostel. I You think sure? maybe some plants was toxic. Venomous. That's why you need to wear pants when you go walking. Bak kim pantolon giymiş? 5 aydır hiçbir yerde pantolon giymeyen kız pantolon giymiş. Bu da orman çocuğu. Are you Tarzan? Are you Tarzan? Delireceğim. Bu adam aslan burcu arkadaşlar. Bu ne yapmadı sonra nasıl yapıyor izle. Arkadaşlar kelebek bahçesine gittik. Orada biraz fazla oyalandığımız için yağmur başladı. Bugün yürüyüş yok. Ama böyle çok güzel sis çöktü etrafa yağmur başlar başlamaz. O yüzden mecbur otele dönüyoruz. Yağmur durdu, yemek yemeye çıkalım dedik.
Neredeyse her yer kapanmış ve bizim yemek yediğimiz caddenin dışında böyle bir yer var ama bilmiyorum. Bir garip görünüyor. Ben beğenmedim. Yarısı da kapatıyor zaten. Baksanıza bu hal ne? Yani şöyle bir şey var Cameron Highland için. Saat 3'ten sonra hayat bitti arkadaşlar. Burası güzel benziyor ama ne yiyorsunuz? Bunlar da hazır zaten. Alıyorlar, sadece pişiriyorlar. Kendileri yapmıyorlar. What do you think? Do you want to check their... Do you want to check their menu? Hello. Can you look menu? Menü? Suratıma ne bakıyorsun? Bakalım. Güzel kokuyor. Oo, pahalı. Bu ne oğlum? It's expensive. Bir tane makarnaya da 20 ringgit istemezsin kardeşim yani. Onunla çarpıyoruz burada. 200 lira bir tabak makarnaya veremem yani. Tayland fiyatlarından hala çıkamadım ama Malezya'da ucuz gelmemeye başladı gözüme. Bilmiyorum, belki Cameron Island olduğumuz için olabilir. 20 bölü 4 5 dolar. Thank you. Thank you. Olmadı. Ama şurası çok güzel görünüyor. Sis de çöktü şehre böyle yürüdükçe. Tur diye bir şey var. Eğer böyle bir tur yapacaksanız ve Cameron Highland'a geliyorsanız çiçek var mı diye sorun. Çünkü çiçek yoksa size sadece tomurcuğunu ya da çiçeğin artık sönmüş halini gösteriyorlar. O da bildiğin sanki biri çiçeği yakmış gibi görünüyor. Cameron Highland'da Rafflesia turu ne kadar? 4 kişi katılmanız gerekiyor. İşte kişi başı 140 ringgit falan yapıyor. Bir tane yere sorduk. Yarın çiçek var dedi. Tur da var dedi. Hani eski, yani şöyle, orada çiçeklerin olduğu alanda yaşayan insanlar var. Tur rehberliği yapıyor. Buradaki tur satanlara da o turların rehberler onların fotoğrafını atıyor. Diyor ki takip ediyor çiçekleri. Ali Ogasin mi ne, öyle bir şey deniyor. Şeyden, Gemini'den bakıp bir daha söylerim adı neymiş diye. Unuttum şu an, değişik bir adı vardı. Neyse. Let's go restaurant. Which one? İn diyordum. What is wrong with that? Nothing. You just make sabotage. I That's didn't it. make sabotage. You make sabotage. I You didn't make wanted to go sabotage. this from first place. You was going around. You was not even checking menu on the few. But it was expensive. Spaghetti for 20 ringgit. Regular menu is 20 ringgit. Our restaurant, you were eating huge chicken, 12 ringgit. First of all, my set is 17, 17. Their chicken same. And you want to pay 4 ringgit more? For what? If they same chicken and same size? Same price. It was not same. With fish, French fries. I didn't make sabotage. Böyle bir yere geldik yemek yemeye. Bildiğin 3 kişi çalışıyor. Biri mutfakta yemeği yapıyor. Biri burada dayı kasiyada duruyor. Diğer abla da mutfaktan yemek çıktıkça gelip getiriyor. Böyle. Size değişik, ilginç bir gereksiz bilgi vereyim. Şu çubuklar var ya, plastik olduğu zaman inanılmaz kayıyor. Belki çubuk kullanmayı biliyor olabilirsiniz ama plastik olduğu için kullanamıyor olabilirsiniz. Vietnam ve Tayland'da bambu ve bambu benzeri ahşap işlemeciliği yaygın olduğu için bu çubukları restoranlarda hep ahşaptan görüyorsunuz. Ahşap dedim yani işte anladınız, hani ağaçtan mağaçtan. Ama Malezya'da o kadar yaygın olmadığı için ağaç işlemeci, plastik daha ucuz olduğu için her yerde plastikten satıyorlar. Bunu da yemek yerken kayıyor yani. Böyle gereksiz bir bilgi. O yüzden plastik çubukla yemeği sevmiyorum maalesef.
Bir de bunların boyları var bu arada. Ona göre de yediğiniz yemeğe göre değişiyor. Bazıları mesela çocuk size, hani child size, çocuk boyu, küçücük boyu şu kadar falan oluyor böyle. Onlarla da tutulmuyor. Biraz ağırlık yapması lazım ki elinizi açıp böyle araya makas gibi sıkıştırasınız. Böyle kızarmış noodle söyledim. Daniel de ona benzer bir şey söyledi. This is shit. Bakayım. Acı getirdik hocam şimdi. Götümüz yanacak. Çatalla yiyorum çünkü kayıyor çubuktan. Çok acı. Real hot. It's real hot. Böyle değişik bir akşam yemeği oldu işte.